1 Nisan'da şakasını yapmıştım, gerçek oldu. Hollanda'da yüksek nitelikli göçmen statüsündekilere bazı koşullar altında verilen %30 kuralının kaldırılması gündeme geldi. Herkeste bir moral bozukluğu tabii. Neymiş efendim? Kabinenin para sıkıntısı çekmesini engellemeye yönelik bazı adımlar atılacakmış. 10-15 milyar eurocuk bulunması gerekiyormuş. Artan enerji fiyatları, emekli maaşlarının yükseltilmesi konusundaki baskı, NATO'nun hedeflerini tutturmak için savunma bütçesinin artırılması bu hazine açığına sebep olan konulardan sadece bazıları. Buna karşı alınacak önlemler içinde girişimciler için önerilen vergi indiriminin ortadan kaldırılması, kurumlar vergisinin vergi oranı kar limitinin düşürülmesi ve hatta vergi miktarının artırılması ve son olarak da ne yazık ki Hollanda dışından gelen kalifiye göçmenler için sağlanan vergi avantajı ve bir takım avantajlar sağlayan %30 kuralının kaldırılması bulunuyor. Önce %30 kuralı nedir bilmeyenler için kısaca bahsedelim. Hollanda'daki şirketler ülke içinden bulamadıkları nadir bulunan bir uzmanlığı olan insanları yurt dışından işe alabiliyorlar. Hollanda sınırlarından en az 150 kilometre mesafede yaşayan kişiler minimum maaş şartında sağlarlarsa 5 yıl boyunca brüt maaşlarının %30'luk kısmından vergi ödemiyorlar. Bu da net maaşa önemli ölçüde bir katkı sağlıyor. Yabancı ehliyeti Hollanda ehliyeti ile kolayca değiştirme gibi bazı başka avantajları da var. Doktora ve master yapanlar da bu imkanlardan yararlanabiliyor. Hem de maaş limiti daha düşük olacak şekilde. 5 yıl boyunca yararlanılıyor dedik ama aslında 2019 öncesine kadar bu 8 yıldı. Yani ben geldiğimde 8 yıl olduğunu bilerek geldim. Bana verilen onay kağıdında 8 yıl boyunca geçerli olacağı yazıyordu. 2019'da bir haber duyduk ki dünyalar başımıza yıkıldı. Bu süre mevcut yararlananları da kapsayacak şekilde 5 yıla düşürülecek diye bir haber çıkmıştı. Tabii büyük bir moral bozukluğu oldu herkeste ve güvenimiz de sarsıldı. Gerçekten de böyle bir şey oldu ve yasa güncellendi. Ardından itirazlar edildi. Yalnızca kısa bir süresi kalanlar için geçiş periyodu çıkardılar. İlk başladığında aslında 10 yıl boyunca geçerli olan bu kural sonradan 8 yıla düşürülmüş ve 8 yıla düşürüldüğünde mevcut yararlananlar etkilenmemiş. Ama 8 yıldan 5 yıla düşürülürken ne yazık ki mevcut yararlananların birçoğu olumsuz etkilendi. Ne yazık ki bu değişiklikten sonra ben ve benimle aynı durumda olan binlerce kişi mağdur oldu. Birlik olup gösteriler yaptılar. Yasal yollardan itiraz eden bir grup vardı. Facebook'ta organize oldular. Avukat masrafları için bağış da topladılar ve senelerdir düzenli olarak mağdurlar için dilekçe gönderiyorlar. Zaten sonuç alınıp alınmayacağı da meçhul. Bu yüzden şu anda herkesin kafası karışık. Çünkü %30 kuralı olmadan Hollanda'daki maaşlar çok da cazip değil. İyi maaş veren belli başlı yerler var ancak küçük ve orta çaplı şirketlerdeki maaşlar Hollanda'ya gelmek için cazip mi orası çok tartışılır. Bu bütçe düzenlemelerinin konuşulduğu dönem bahar mevsimi olduğundan ismine bahar bütçesi demişler. Bahar bütçesinin beyannamesi 1 Haziran'da yayınlanacak. Ne yazık ki her şey o kadar belirsiz ki şu an teklif almış olup çok yakın zamanda gelecek arkadaşları çok iyi anlıyorum. Gelirlerse belki birkaç ay sonra %30 tamamen kaldırılabilir. Ev kiraları şu an çok yüksek seviyelerde. %30 kuralı olmadan mühendis maaşıyla bile geçinmek zor arkadaşlar. Evet, ortalamanın üstünde maaşlar ancak gelenlerin çoğu buraya ailesiyle birlikte geliyor ve genelde eşler yaptıkları işi burada dil öğrenmeden kolayca devam ettiremiyor. Yani eşiyle çocuğuyla gelenler bir süre tek maaşla geçinmek zorunda kalıyor. 30 yaş ve üstü kişiler için ortalama mühendis maaşlarına bakacak olursak %30 kuralıyla 4.300 euro kazanan biri %30 olmadan 3.570 euro alacak. Arada neredeyse 730 euro fark var. Hele ki Amsterdam gibi iyice pahalı olan şehirlere gelen arkadaşlar için durum iyice vahim olabilir. 4.300 euro alan biri belki kiraya 1.500-2.000 euro verebilir ki aslında ideal olarak kiraya verilen paranın maaşın 1/3'ünü geçmemesi tavsiye ediliyor. Geriye kaldı 2.300 euro. Aile olarak geldiyseniz sağlık sigortasına en az 230-240 euro vermeniz gerekecek. Kalan 2.000 euro ile de geçinilir mi? Evet, geçinilir tabii ama enerji fiyatlarının çılgınca yükselmesi ve son aylarda açıklanan enflasyon oranlarından sonra rutin harcamalar dışında pek bir para kalacağını sanmıyorum. %30 olmadığını varsayalım. 3.600 euronun 1.500-2.000'i kiraya gitse 1.600-2.000 euro kalır. Sağlık sigortasını düş. Aileyseniz zorlanırsanız bekarlar yine geçinebilir diye düşünüyorum. Çok kabaca rakamlar söylüyorum. 2.000 euro kira bile çok iyimser bir rakam olabilir Amsterdam civarı bölgeler için. Evet, bir de tatil parası var zorunlu olarak ödenen. Ona da %30 kuralı uygulanıyor. Fakat okul tatili dönemlerinde Türkiye'ye gitmek istediğiniz zaman bir uçak biletlerinin fiyatlarına bir bakın.
Çok pahalı oluyor arkadaşlar. İlk senelerinizde de Türkiye'ye yılda birden fazla kez gideceğinizi düşünürsek tatil paranızın büyük kısmının zaten uçak biletlerine gideceğini varsayabiliriz. Tabi arabayla gitmek de bir tercih. Uçağa para veremeyecek olanlar mecbur arabayla gidiyor zaten. Belki bu sene biz de arabayla gidebiliriz. Tabi çok uzun yol, ancak bazı noktalarda kala kala gidilebilir diye düşünüyorum. Kısacası Türkiye'de zaten maddi olarak iyi durumdaysanız sırf yurt dışına gelme hevesiyle tekliflere atlamayın arkadaşlar. Şirketler ve eleman bulma firmaları, yani taşeron firmalar, Türkiye'deki yeteneklerin ülkeden kaçma hevesini gördükleri için bu insanları sömürmeye çalışıyorlar. Bunlardan başka videolarda daha detaylı bahsederim ama birinci olarak maddi olarak hesap kitap işlerini iyi ölçüp tartın. Hollanda bu %30 kuralı olmadan yazılımcılar, mühendisler vesaire için çok para kazanabileceğiniz bir ülke değil. Buraya gelmek isteyenler, her zaman söylüyorum, para için gelmesin. Ve dediğim gibi bir gün tamamen ortadan kalkacaktı ama kötü ekonomik gidişattan dolayı şimdiden %30'un kaldırılması gündeme geldi. Umuyorum ki kaldıracaklarsa da sadece yeni gelecek olanlara kaldırırlar ve mevcutta yararlanmaya devam eden insanları, aileleri mağdur etmezler. Eğer kaldırılırsa da ben orta vadede bu insanların başka ülkelere kaçacağını düşünüyorum. Aslında Hollanda kendi kaybedecek sonunda. İş bulabilen belki aynı maaşla daha ucuz bir ülkeye gidecek. Hollanda'nın komşusu Almanya ve Belçika bariz şekilde daha ucuz. Sonumuz hayır olsun demekten başka bir şey diyemiyorum. Bir de bahsetmeden geçemeyeceğim. Özellikle yüksek nitelikli göçmen olmayan Hollandalı Türklerde bu yeni gelen insanlara karşı bir kin oluşmaya başlamış. Bana gelen bazı toksik yorumlardan da bunu çok iyi anlamaya başladım. Küçümsemeler, labali konuşmalar, o kadar saygısız yorumlar oluyor ki gerçekten şaşırıyorum. Neyse, bu bazı kişiler yeni nesil göçmenlerin iyi para kazandıkları için sıra dışı teklifler vererek ev fiyatlarını yükselttiklerini iddia ediyor. Etkisi hiç yoktur demiyorum. Sonuçta serbest piyasa tamamen arza ve talebe bağlı. Fakat asıl sorun Hollanda'da yeterince konut olmaması. Ev az olduğu için piyasa iyice fırladı. Fakat bunun suçlusu olarak %30 kuralına tabi olan insanları görmek bana kötü niyetli ve acımasızca geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Benim düşüncelerim bunlar. Siz de yüksek nitelikli göçmen olarak gelme aşamasındaysanız, gelmeyi düşünüyorsanız sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.